Bu videoda sizlere birçok defa ziyaret etmiş olduğum, bana göre ülkemizin en önemli zenginliklerinden biri olan Kaz Dağları'nı tanıtmak istiyorum. Antik dönemlerden bu yana pek çok efsaneye konu olan ve İda Dağı olarak da bilinen Kaz Dağları, tanrıların armağanı olarak tasvir edilen tam bir doğa harikasıdır. Zeytin bahçeleri, kızılçam ve daha da yükseklerde meşe ve karaçam ormanlarıyla kaplı bu güzel coğrafya, kalabalık tatil ortamlarından uzak, sakin, huzurlu, dingin bir ortamda tatil yapmak isteyenler için her mevsim gidilebilecek bir coğrafyadır Kaz Dağları. Cıvıl cıvıl kuş sesleriyle kaynaşan şelale sesleri, şehirlerin boğucu gürültüsünden uzak, huzurlu bir ortam sunuyor. Afrodit, Hera ve Athena'nın katıldıkları Truva Savaşı'na yol açan o meşhur güzellik yarışması burada yapıldı. Zeus burada doğdu, tanrılar Truva Savaşı'nı buradan izledi ve karısı Hera ile bu dağda evlendi. Truva Savaşı'nın baş aktörlerinden Paris bu dağlarda çobanlık yaparmış. Nuh'un gemisinin İda'da olduğunu söyleyenler de var. Sarı Kız efsanesi ise bugün hala dilden dile dolaşıyor. Kaz Dağları, kendine özgün zengin doğası, kültürel zenginlikleri, kanyon ve şelaleleri, derin vadi ve nehirleriyle ekoturizm adına tam bir cennet. Deniz, güneş, kum üçlüsü dışında tatil ve keşfetmenin ülkemizdeki en güzel rotalarından birisi bana göre. Mitolojik öykülerin ana yurdu, dağların bağrında saklı köyleriyle tam bir zenginlik. Kaz Dağları, doğal ve kültürel kaynak değerleri açısından oldukça zengin bir potansiyele sahip. Bu güzel coğrafya, yerüstü ve yeraltı su rezervleriyle, sıcak ve soğuk su kaynaklarıyla Biga Yarımadası için tam bir hayat kaynağı. Doğal bitki örtüsü ormanları, sadece bu yöreye münhasır bitki türleri ile sadece ülkemizin değil, dünyanın da en önemli ekosistemlerinden birisi. Kaz Dağları'nın en meşhur uğrak noktası olan Kaz Dağı Milli Parkı, Kaz Dağları'nın en yüksek 3 tepesi sınırları içerisinde yer alıyor. Sarı Kız, Babatepe ve Karataş Tepesi olmak üzere 3 zirvesi bulunan milli parka rehbersiz gitmek yasak. Kaz Dağları'nın 1574 metre yüksekliğindeki Sarı Kız Tepesi, Kaz Dağları'nın en yüksek noktalarından biri. Kaz Dağları'nın efsanelere konu olmuş Tahtacı Türkmenlerinin yüzyıllarca yaşam yeri olmuş Sarı Kız Tepesi, dilden dile dolaşan hikayesi yanında muazzam bir manzaraya sahip. Kaz Dağı Milli Park alanında bulunan Sarı Kız Tepesi, efsanesiyle birlikte tüm Türkmenlerin kutsal bir ziyaret merkezine dönüşmüş. Edremit Körfezi'ne 1726 metre yükseklikten bakıyor ve Ayvalık Adaları Midilli ayaklarımızın altında. Dünyanın en önemli ikinci oksijen deposu olarak bilinen Kaz Dağları, bu oksijeni ormanlarından değil denizdeki yosunlardan alıyor. Denizde üretilen bu oksijen dağların arasından yukarı doğru yoğun bir şekilde birikiyor. Oksijenin seviyesi, denizden gelen nem ve dağın yüksekliği sayesinde burada farklı bir ekosistem oluşuyor ve çeşitli sayıda bitki türleri meydana geliyor. 49'u Anadolu'ya, 31'i Milli Park'a özel olmak üzere burada yaklaşık 800'den fazla bitki çeşidinin yer aldığını söyleyebiliriz. Kaz Dağları'nın en yüksek noktasında yer alıyor Sarı Kız Tepesi. Denizden yüksekliği 1726 metre olan Sarı Kız Tepesi'nde türbe ile bir heykel bulunuyor. Sarı Kız Türbesi hakkında birçok efsanenin de anlatıldığından bahsedelim. Bir rivayete göre Sarı Kız babası ile birlikte yaşar. Babası hacca gittiği zaman
Köydeki erkekler sarı kıza talip olur. Sarı kız erkeklerin hiçbirini kabul etmeyince arkasından dedikodu çıkarırlar. Hacdan dönen babası bu haberi duyunca sarı kızı öldürmek için Kaz Dağları'nın tepesine çıkarır. Ancak kendisi öldürmeye kıyamaz ve hayvanlara yem olsun diye orada bırakır. Yıllar sonra köye gelirken yolunu kaybeden misafirler, yanında kazları olan sarı bir kızın yardımıyla yollarını bulduklarını söyler. Bu hikayeyi duyan baba, kendi kız olduğunu düşünerek tepeye çıkar ve günümüzde sarı kız olarak adlandırılan bu tepede kızını bulur. Babası sarı kızdan su ister ve kız körfeze elini uzatarak tasa su doldurur. Böylece babası kızının ermiş olduğunu anlar. O sırada sarı kızın üstüne bir kara bulut düşer ve kız kaybolur. Babası ise kendini tepelere atar ve günümüzde Baba Dağı olarak adlandırılan yerde hayatını kaybeder. Yöre halkı sarı kız ve babası için mezarlar yaptırmış ve sarı kızın mezarının olduğu tepeye Sarı Kız Tepesi, babasının mezarının olduğu tepeye ise Baba Tepe ismini vermişler. Günümüzde hala sarı kızı anmak için bu tepeye çıkılıyor ve dilekler tutuluyor. Sarı Kız Yaylası'ndan doğan ve Kızılkeçeli Çayı üzerinde yer alan, yakınındaki Hasanboğuldu Göleti ile Kaz Dağları'nın ormanları içerisinde şahane manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlayan bir doğa harikası olan Sütüven Şelalesi'nden bahsedelim. İsmini sıçrayan su anlamına gelen tüvleyen sözcüğünden alan şelale, yemyeşil doğası, pınarı, küçük göletleri ve şelalesiyle doğayla bütünleşmek için muazzam güzellikte bir alan. Zeytinli ilçesi yakınlarında yer alan şelale, Kaz Dağları'nın eteklerinde 798 metre yükseklikte bulunan, 17 metre yükseklikten aşağı akan suyu da Hasanboğuldu Göleti'ni oluşturuyor. Efsanelere konu olan Hasanboğuldu Göleti'nin aynı zamanda birçok film ve öyküde yer aldığını söyleyebiliriz. 3 farklı hikayesi olan Hasanboğuldu Göleti'nin en çok bilineni, Beyoba köyünde yaşayan Emine ve Ova köyünden Hasan'ın pazarda birbirini görerek aşık olmasıyla başlar. Bu iki genç birbirini sevse de Emine'nin ailesi Hasan ile evlenmesine izin vermez. Hasan'ın ovada yetişmesi üzerine Yörük köyünün şartlarına ayak uyduramayacağını düşünürler, ancak yine de onu bir sınavdan geçirmeye karar verirler. 40 kiloluk bir tuz çuvalını 5 saatlik mesafedeki obaya, yani Kaz Dağları'nın zirvesine çıkarmasını isterler. Emine önde, Hasan ise arkada yola düşer ve Hasan sadece birkaç kilometre dayanır. Bir süre sonra Hasan'ın arkada olmadığını fark eden Emine, ona verdiği yazmanın suyun içerisinde olduğunu görür. Hasan'ın boğulduğunu düşünen Emine bu acıya katlanamaz ve göletin yanındaki çınar ağacına kendini asar. Yaz aylarında buz gibi suyuyla sizi serinletecek olan Hasanboğuldu ve Sütüven Şelalesi etrafında, yemyeşil alan içerisinde şelalenin muhteşem sesi eşliğinde yürüyüş yapabilir, tezgahlardan kendiniz ve sevdikleriniz için hediyelik eşya satın alabilir ve restoran ya da kafede oturup manzara eşliğinde bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Pınarbaşı Milli Park içinde geçmişten günümüze 2 adet günübirlik kullanım alanlarından biridir. Güreköy sınırları içinde kalıyor, Akçay'a 6 kilometre uzaklıktadır. Günümüzde en çok ilgi gören mesire alanlarından biridir. Kaz Dağları kar sularının bir kısmı tepenin altından fışkırarak kaynak halinde buradan çıkıp dere oluşturuyor.
Pınarbaşı'nda yamaçtan akan bol ve buz gibi su, yaz aylarında serinlemek için ideal bir köşe. 2 adet günübirlik kullanım alanı bulunan Pınarbaşı'nda özellikle yaz aylarında 100.000 ziyaretçi piknik ve mangal içinde burayı tercih ediyor. Dağlardan akan mis gibi temiz su gerçekten çok lezzetli. Burada görmüş olduğunuz Mıhlı Şelalesi'dir. Roma döneminden kalma kemerli köprüsü, yemyeşil doğası, göletine akan serin sularıyla tam anlamıyla gizli bir cennet. Akçay'a 25 kilometre mesafede Altınoluk ve Çanakkale Karayolu üzerinde çevresi ormanlık bir dere kenarı burası. Selton tesislerinin yanından içeri giren stabilize yolun sonuna kadar gidilerek ulaşılabiliyor. Patika yolunu izleyin ve aşağıda Başdeğirmen'e doğru yürüyün. Oldukça zarar görmüş olsa da değirmen taşları, çarkı ve su yolları günümüze dek duruyor. Değirmenin yanı başında Romalılardan kalma olduğu söylenen köprünün suya yansıyan manzarası gerçekten şahane. Dere kenarından akış yönüne doğru gittiğinizde büyüklü küçüklü birçok şelale ile karşılaşacağınızı da belirtmek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz Altınoluk bölgesinin hayat damarı olan Şahindere Kanyonu'dur. Kaz Dağları'ndan çektiği temiz bol oksijen içeren havayı ovaya dağıtan, denizden aldığı iyotlu havayı da dağa çıkartarak adeta bir baca görevini üstlenen bölgeyi oksijen çadırına çeviren Altınoluk'taki doğa harikası bir kanyondur. Şahinderesi Kanyonu, İsviçre Alplerinin ardından dünyanın en çok oksijen üreten ikinci bölgesi olan Altınoluk'taki kanyon, yıllardır macera tutkunlarının yürüyüş yapmak, fotoğraf çekmek ya da serinlemek için kanyonu tercih eden doğa severlerin gözde mekanlarından biri konumundadır. Şahindere Kanyonu, Altınoluk'un oksijen evidir aynı zamanda. Milli Park sınırları içerisinde ve koruma altındadır. 27 kilometre uzunluğundaki kanyonu boydan boya kat etmek mümkün değildir. El değmemiş doğası ile muhteşem yerlerden biri olan kanyonun 2 girişi bulunuyor. Biri piknik alanı, diğeri de Milli Park tarafındadır. Her mevsimde güzel olan Kaz Dağları insanı gerçekten büyülüyor. Edremit bölgesinin kuzeyinde bulunan Kaz Dağları, tertemiz havası, yemyeşil doğası, zengin fauna ve florası ile ülkemizin en önemli doğal güzelliklerinin başında gelmektedir. Alplerden sonra oksijenin en fazla olduğu yer olan Kaz Dağları'nı mutlaka gezmelisiniz ve bu havayı solumalısınız.